Herkese selam, esenlikler. Nasılsınız arkadaşlar? Bugünkü videomuzda 3. stop nasıl sökülür, nasıl takılır ondan bahsedeceğim. Geçenlerde bir arkadaş rica etmişti. Biraz geç kaldım ama unuttum çünkü yalan olmasın. Onu göstereceğim. Nasıl söküleceğini, nasıl takılacağını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. 3. stopun hassas noktalarından bahsedeceğim. Konu mankenimiz Eroğlan. Eroğlan'la 3. stop sökümü başlıyor. Şimdi ilk olarak 3. stopu sökerken nelere dikkat ediyoruz? Hemen göstereyim. Şurada bir yuvarlak tuşu var. Size montaj esnasında zoom yapmış olacağım. Bu tuşla tam tersinde, karşılığında yani yine bir tuş var. Tuş demeyelim ona da, klips diyelim. Ona basıyoruz ve narin dümdüz aşağı çekiyoruz. Çekebilirsek. Evet, sonra kapağımız elimize gelmiş oluyor. Mesela bu benim yeni 3. stopum olduğu için şuralarda bilgileri var. Ne demiş? 2006'nın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim ayında üretilmiş. 2006 Ekim'de. Şurada da zaten Peugeot, Talbot ve Citroen logosunu görüyorsunuz. Üretici ya Akso ya da burada S var ya da Saxo. Ama Akso büyük ihtimalle. Akso falan filan bir şeyler, bir marka. Evet, ilk bunu aldık. Ampul değiştirirken de yine bu işlem gerekecek. Şurada duy bölümü var. Burası da narin bir bölüm. O duyun hemen altında 2 tane T25 veya 20 ile deniyorum ilk önce. Evet, T20 torsumuz var. T20 2 tane torsla orijinalinde. Ben çok sıkmam böyle yerleri. Plastik. Çoğu videomda da söylerim. Plastikleri çok sıkmayın. Canı az olur. Zaten genelde bu 3. stopların kırılma hadisesi hunharca sıkmaktan dolayı oluyor. Evet, birinci arkadaşımızı aldık. İkinci arkadaşımızı alalım. Ben 3. stoptaki bütün ampulleri LED'e çevirdim. T10 ampullerin model adı. T10 LED'e çevirdim. Tabii herhalde içindeki diyot miyot hikayesinden parklar yandığında çok kısık yanıyorlar. Daha kaliteli bir şey alırsanız o sorun ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bir nevi park gibi duruyor. Çok da sıkıntı yok. 2 tane vidamızı söktük. Ve bu arkadaşla işimiz bitti. Şimdi pıt diye elimize geldi. Soketini sökelim. Ya da ben size direkt duyu sökeyim. Ay, burası kırıkmış lan. Unutmuşuz ha. Bunu aldık. Tırnağı. Bu tırnağı da gevşetiyoruz. 2 tane tırnağı var. Bir burası, bir burası. Narin. Hadi. Soketi illa almak zorunda mıyım? Evet, soketi aldık. Soketin şurada orijinal geçme yeri var. Onu oradan bir çıkartalım. Evet, soketimiz çıktı. Alet cihazımızın tırnakları şu. Ben mesela buraya çift taraflı bant koydum ki tıngırdama bölümünü azaltsın diye. Şurada 2 tane vidamızın geçtiği yer var. Bunlar içeri. Yani şuradaki deliklere girdikten sonra vidayı soktuğunuzda yana doğru dübel gibi açılıyor. Duyularımızı yine böyle göstereyim. Şurada bir tırnağı var. Bu tırnağı kırmışım ben. Onu çok yüklenmeyeceğim. Bir de burada bir tırnak var. Bunları kaldırdıktan sonra duyumuz elimize geliyor. Evet. Böyle bir duyu var kendiliğinden. İçinde metal ayakları var. Zaten kablosu da, soketi de buna girmekte. Hani aleti ben yeni bunu değiştirdim ama şunu eskisini kullandım. Yenisine çok zarar vermeyeyim diye. Bu yeni olduğu halde 2007 üretimli. Şuradaki tırnağı yaralamışız. Pardon. Bunu yaralamışım. Yine ledlerinizi, ampullerinizi değiştirip yine aynı şekilde yerine oturtuyoruz.
çok sert davranmayın bu çocuklara. Ters mi takıyor? Tersi düzü var mı bunun? Ondan emin değilim. Varmış. Çünkü şuradaki soketin olduğu yer şurada şeye denk geliyor. Soket birazcık daha sağda kalacak şekilde. Tırnakları da yuvasına oturtuyoruz ve şu an takmaya hazır. Bu arkadaşlar deliklere girdikten sonra vidalama işlemi yapacağız. Buradaki çift taraflı bantların pek hükmü kalmamış ama yine de tıngırdamasın diye onları yerine bırakacağım. Tabii tesisatımızı da şuradaki yerden geçirip soketine oturtacağız. Evet. Tırnaklar. Lıps. Lap diye yerine oturuyor bu arkadaş. Biraz böyle bir salak sallantısı var ama ona çift taraflı bantla benim taktikle biraz o sallantıyı kestirebilirsiniz. Sonra buradan yine 20 tors uçlu aletciğimizi vidalıyoruz. Bunu bilerek elle yapıyorum. Genelde şarjı kullanırım. Torku belirli olsun diye de. Bu arkadaş çok narin. Hissede yapıyorum. Zaten bakın sallantı bayağı bir azaldı vidayı yiyince. Daha gideri var. Bu arkadaş sona ulaştı. Ekstra daha sıkmıyorum. Ekstra sıkmıyorum ama tamam, bu da denk geldi. Bayağı bir sallantısı azaldı artık. Burada bir ufak zıngırdama var ama ona yapacak bir şeyim yok. Sonra bu arkadaşla yine işimiz bitti. Ampullerimizi değiştirdik ya da yeni 3. stopumuzu takıyoruz. Kapalı yüzey bize bakacak şekilde aşağıdan. Yandaki tuşçuklara, tırnakları hiç basmıyoruz. Direkt zaten kendini buluyor. Ve işte bu kadar. Bayağı basit bir işlem aslında. Ama nasıl kırıyorlar ben de bilmiyorum. Böyle çok komplike bir şey değil ama biraz narin bir alet. Narin olduğu için de biraz özen istiyor. Böyle bir tatlış araba videosu olsun istedim. Çünkü bayağıdır arabayla ilgili bir şey paylaşmıyorum söktakla alakalı. Bir sonraki araba videomda da şu kaloriferi hala yapmadım. Yani 2-3 ay oluyor videolarımda o kaloriferden bahsettiğim. Fan deliler gibi almış başını dönüyor. Onu yapacağız. Fanı sökeceğiz. Başka şimdilik aklıma gelen bir durum yok. Bundan bahsedeyim dedim. Ve bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yarayacağını umuyorum. Sırf 306 için değil, 206'larda da hatchback arabaların genelinde şu arkadaşlar, 3. stoplar biraz narin. Neden narin? Hem zaten güneşten kavruluyorlar. Cam filmi olmasına rağmen. Hem de adamlar bundan para kazanacak yani. Takarken çat çut kırılsın ki yenisini satsınlar. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Yedek parça tedariği de yapıyorum. İsterseniz bana videonun alt yorumlarından veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz lazımlı parçalar için. Çoğunlukla güzel sonuç elde ediyoruz. Yani parçayı bulabiliyorum. En azından bulamazsak yurt dışı tedariği yapıyoruz. Evet. Umarım videoyu, içeriği beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Eşe dosta söylüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.